Şimdi manuel olarak kablo tavası veya boru veya işte kablo yani çizgisel olarak tanımlayabileceğimiz şeylerin manuel nasıl tanımlayacağız? Bunları bu videoda göstereceğim. Şimdi bu projede bütün şeyler hep cable tray diye çizilmiş. Şimdi mesela bazılarını otomatik tanımlattım ama şimdi buraları mesela şap altı döşeme kanalı diye bir şey var. Şimdi diğerlerinden farklı imalatlar ama hepsi tabii aynı layer'da çizildiği için şimdi projeye gidip neresinde bunlar var böyle tek tek aramak lazım. İşte bazen başka bir imalata geçiyoruz tanımlarken. Sonra tekrar bulunca tekrar değiştiriyoruz. Tabii burada işte tanımladığımız şeyi değiştirmeyi unutursak ölçüyü hatalar oluyor. O yüzden şimdi imalat bazlı gitmek daha garanti oluyor. Mesela bu kablo tavalarını da tek tek tanımlarken hani belirli bir imalatı sadece arayıp sadece ölçüsünü değiştirerek gidersek hata yapma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Yoksa işte bir AG oluyor, bir başka ZA oluyor, bir KA oluyor. Yani değiştirmeyi unuttuğunuz anda bütün metrajımız hatalı gidiyor. O yüzden belirli bir şeyi seçip sadece o tipi tanımlayıp onu bitirip ondan sonra farklı bir tipe geçmek daha hatasız çalışmasından faydalı. Şimdi mesela bunu fark ettim. Şimdi projenin neresinde bunların olduğunu bulmak için şurada mesela ekipman sekmesinde otomatik tanımlama aracımız var. Burada istediğimiz bir bloğu, istediğimiz teksti, istediğimiz şekli program bize hem buluyor hem de tanımlayabiliyor istediğimiz bir imalat olarak. Şimdi şurayı geçiyorum. Burası çünkü üzerinde zaten yazdığı gibi eğer tekstini sadece belirli blokların etrafını aramak için kullanıyoruz. Burayı geçtim. Şurada aranacak text layer'ları tıklayınca imalatımızı hem layer'ını alıyor hem de burada ismini yazıyor tekstin içeriği. Şimdi bazı yerlerde farklı, bazı yerlerde farklıysa mesela hani değişik şeyler yazılmışsa burada silebilirim, düzeltebilirim. Şu anda program zaten şurada joker işareti işaretli olduğu için başına sonuna yıldız koyarak arayacak. Ama biz bunu kapatıp kendimiz de istediğimiz yerlere yıldız koyarak daha böyle esnek bir arama şeyi yapabiliriz. Şimdi zaten şöyle projeye başlamadan önce aslında şunu yapmamız lazım. Projeyi bir tanımak için gelip burada text arama deyip bütün layer'ları seçip herhangi bir kriter vermeden o projenin içerisinde ne var ne yok layer text olarak hepsini program bize tanımla deyip buldurursak mesela şurada işte deneme ya da ne bileyim gereksiz gibi şeyler seçiyorum bunu yapmak için. Bütün tekstleri bir Excel'e listeliyorum buldurup projenin içerisinde ne var ne yok hani bileyim göreyim diye. Veya işte diyelim ki kablo tavası kullanacağız. Diyelim hepsi de aynı layer'da çizilmiş. İşte gelip sadece o layer'ı işaretleyip herhangi bir kriter vermeden tanımla dersek o layer'daki bütün tekstleri hepsini bize program listeleyecek. Metrajdan işte yaklaşık maliyet al dediğiniz zaman Excel'de ne yapmış oluyoruz? Elimizde projenin içerisindeki bütün tekst olarak yazılmış her şeyin listesini görüp ona göre metrajımızı daha doğru yapabiliyoruz. Şimdi burada text aramada seçtik ve bul diyorum. Herhangi bir tanımlama yapmıyorum. Sadece bulmasını istiyorum program. Bakın şimdi ne yaptı? 19 tane buldu. Demek ki bu projenin içerisinde bu ifadeden 19 tane varmış. Mesela şöyle undo yapalım. Şöyle değiştirelim mesela. Mesela şöyle olsun. Bir de böyle aratalım. Bul diyorum. Bakın yine 19'muş. Demek ki bazı yerlerde farklı, bazı yerlerde farklı bir şeyler yazmış mıdır diye acaba emin olayım diye yaptım. Tamam, hani dosyame yazmış olabilir, şap 6 yazmış olabilir veya sap yazmış olabilir. Bu tür şeyler hani oluyor bildiğimiz için ona göre tedbir alıp gidebiliriz. Şunlar zaten bulundu şeyleri. Bunu seleksiyonları silebilirim. Şimdi şurada bul dediğimiz için şimdi bulduklarını zaten program hafızaya aldı.
Şimdi bu şekilde bize hepsini gezdirecek. Mesela şu anda birincideyiz. Ne yapıyorum ben? Tekrar kablo kısmına geçiyorum. Şimdi şurası zaten listemiz, veri tabanına eklemişsek bunları çıkacak. Ama şimdi veri tabanıyla uğraşmak istemiyorum, süre kısıtlı. Şuradan hemen alıyorum imalatımızı. Manuel tanımla diyorum. Şimdi tanımlayacağımız tipimize tıklayıp sağ tuşa basınca zaten buraya otomatikman alıyor. Şimdi şöyle kablo kanalın iki tarafını da tanımlıyorum. Yani çünkü şimdi ikisi de renk değiştirecek veya işte şurada gizliyi seçersek ekrandan gizlenecek. Burada değişik ayarlarımız var tanımlamalarla ilgili. O yüzden metrajım 2 katına çıkacağı için iki tarafı da tanımlayacağım için burada uzunluk adet çarpanını 0,5 diyorum. Şimdi normalde bu şekilde geliyor. 0,5 yapıyorum ki işte iki tarafı da tanımladığım için tek bir kanal uzunluğu ortaya çıksın. Yoksa normal 1 olursa burada hem bunu kanal olarak tanımladığım için 2 kat fazladan bir metraj yapmış olacağım. Şurada bir kilitli tuşum var. Bu da şu. Bu bir güvenlik şeyi. Şimdi normalde tip değiştirdiğim zaman burası otomatikman resetleniyor. Hani 0,50 yapıp unutursak başka bir şeye geçtiğimiz zaman ama istemiyorsam hep benim bu belirlediğim şey burada kilitli olarak kalsın istiyorsam bunu işaretliyorum. Duruma göre bazen böyle bazen de işaretsiz yapmamız gerekebiliyor. Şimdi Enter tuşuna veya Space tuşuna bastığım zaman bakın ne yaptı? 0,5 iki tarafa da ekledi. Yani ikisini toplayınca 1 ediyor. Şimdi bu bölgedeki zaten görüyorum aslında. Hiç şey yapmama gerek yok. Şimdi şuraya yeni bir tuş daha ekledik. Bunun da şeyi şu manası. Buradan seçerseniz tek bir şey seçiyor. Ama diyelim ki şimdi bu projede mesela projeci öyle yapmış. Tek bir çizgi çizmiş. Ama o bir çizginin içerisinde 2 tane, 3 tane, 5 tane, belki 10 tane kablo tavası veya kablo gösterimi yapmış. Biz de bir imalata sadece bir nesne, bir imalat tanımlayabildiğimiz için şimdi buraya böyle bir yeni bir şey koyduk. Mesela ne yapıyor bu tuş? Bastığınız zaman bu kablonun üzerinde, işte bu borunun üzerinde artık neyse mekanik veya elektrik yapacağımız metraj. Bütün tekstlere tıkladığınız zaman projecinin yazdığı hepsini aynı anda tanımlama imkanı sunuyor. Tek farkı bu. Yani bu kullanırsak ne yapıyorum? Geliyorum. Tekstimi seçtim. Pıtık buraya aldı program. Şimdi kanalın iki tarafında şu şekilde seçiyorum. Space veya Enter. Hemen tanımladım. Bakın. Şöyle yapabilirim. Pencere şeklinde seçim. Tabi bunları kontrol etmek lazım. Yani her seferinde bakmak istemiyorsanız çok basit bir şekilde güvenli olması için hemen Text Enter. Şöyle. Text Enter. Bunlar Space. Bakın hemen tanımladım. Şimdi bu bölgeyi bitirdim. Şimdi aşağıda kalmış. Şimdi bunun kısa yolu BB. Şuradan BB de diyebilirim. Ne yapıyor? Hemen otomatikman manuel tanımlamaya geçiyor. Bir gözümün ucuyla sürekli şurayı bir kontrol ediyorum. Şu anda bu kafamızı karıştırmasın. Bu daha önceden kalmış. Şu anda şeyi etkilemiyor. Kolon eklemem gerekirse burayı kullanıyorum. Yani planda bir şaft uzunluğu falan eklemem gerekiyorsa veya işte projeci şunu böyle çizmiş gösterimsel ama üzerine işte 100 metre diye yazmışsa ben nesnenin uzunluğunu değil de kendi verdiğim 100 metreyi kullanmak istiyorsam kolon ekle diyorum. O yüzden o zaman program bu nesnenin uzunluğuna bakmıyor, ölçmüyor. Benim burada kolon uzunluğu ya da şaft uzunluğu olarak verdiğim manuel uzunluğu ele alıyor. Şimdi öyle gitmiyor. Şimdi nesneleri kendi uzunluklarını yapıyoruz. Gözüm o yüzden sürekli burada. Yani işte burada imalatlara ekstrada bir uzunluk vermemiz gerekirse onu girersek buraya. Mesela 3 metrede kendi uzunluğunu ölç, 3 metrede ekstra uzunluk ölç gibi bir şey yazarsak onu da zaten yapacak. Şimdi burayı bitirdim. Şurada tekrar gezmeye başlayayım. Bu arada bunun zoom ayarı şurada. Ayarlarda zoom. Yani ben 5 yazdığım zaman bu nesnenin eksentleri şu sınırını
5'te 1 oranında ekrandan küçültecek. 1 yazarsam tam ekrana sığacak hale getirir. 10 yazarsam yani ne kadar büyürse zoom o kadar daha küçülüyor. Öyle bir ayarı var burada. Şimdi bu 5 bu nesne için ideal, bazen değiştiriyoruz. Basıyorum, bakıyorum yapmış mıyız, yapmamış mıyız? Evet, burada bir şey var. Başka şimdi tarafa geçtik. Yine emin olmak için text enter. Text, şimdi enter yazmazsak buraya almaz. Enter yazdıktan sonra buraya alıyor. Ne yaptım? Bakın bunları da yaptım. Yine de bir göz ucuyla bakıyorum. 0.5'leri görüyorum. Şuraya da göz ucuyla bakıyorum. Yani yapıp direkt gidersek belli bir aşamadan sonra bazen hata yaptığımızı fark ettiğimiz zaman undo yapıp geriye dönmemiz gerekiyor. Şimdi evet, bakın bunu seçti, gösteriyor. Kaçıncı bu? 5. 19'dan 5. Buraları yapmışız. Yapmışız. Evet, şimdi başka bir yere geldik. Yine BB veya buna tıklıyorum. Bakın ifade farklı. Zaten emin olmak için bunu tıklıyorduk. Yine 0.5 doğru şekilde. Şimdi bu bölgeyi zaten şöyle kendim gezebilirim. İfadeleri şöyle hemen bir gözle kontrol ediyorum. Farklı bir şey var mı diye. Şunların hepsini seçiyorum. İsterseniz tümünü seçin, hiç fark etmez. Şöyle de seçebiliriz. Böyle de seçebiliriz. Yeter ki aynı olsunlar. Bakıyorum ifadelere gözle hemen. Tamam. Enter veya space dediğiniz zaman ne yapmış oluyor? Metraja girdi. Şuraya hemen geçeyim hızlı bir şekilde. Emin olmak için text enter yapabilirim. Tekrar belki farklı bir şeydir. Hani tek tek okumak yerine basmak daha hemen şey. Hepsini seçtim, aldım. Komuttan çıktım. BB diyorum. Hemen aldı. Evet, aynı şey. Şunları şöyle hemen seçiyorum. Buraya geliyorum. Bunları hemen seçiyorum. Bunları da yaptım. Şimdi tekrar bir devam ediyorum. Yani ne yapmış oluyor? Ben şimdi projenin içinde gidip aramak yerine program bana bunları tek tek gezdiriyor. Bakın buldu. Ne güzel. Hemen şuna tıklayıp Enter veya Space seçtim. Space. Zaten aynı. Gerek yok. İster böyle tek tek istersek şöyle alalım. Şurada da var. Buralarda priz olduğu için biz tanımladık şu anda onları. Şu yazan ifadelerle, o yüzden gizli. Mesela GG deyip gösterebilirim ne olduklarını. Oralarda böyle boğatlar veya prizler var. Burayı da yaptım diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Evet, gösterdiği yere bakıyorum, yapmışım. Hem rengi değişik, istersem şurada gizle dersem zaten gizlenecek. Ama ben gizlemesin, rengi veya kalınlığı değilsin diye çalışıyorum. Herkesin kendi şey işte. Evet, başka bir yere geldik. Yine BB diyorum. Emin olmak için basayım, alayım şöyle. Bunları seçiyorum. Enter dedim. Burayı da yapmış olduk. Evet, devam edelim. Şöyle zaten seçtiğini bakın seçili hale getirdiği için tam da ekranın ortasında hani görebiliyorum. Şimdi bu mesela ekranın ortasındaki ne oldu? Evet, 19. Yani hepsini bitirmiş oldum. Şimdi bu şeylerden başka kalmadı ama projeci işte gidip başka bir yerde, başka bir layer'da veya başka bir tanımla yazmışsa o da karşımıza çıkacak. Şimdi bu artık arayüzümüz görevini tamamladı. Bunu kapatıyorum. Şimdi bunu ne için kullanıyorum? Şöyle göstereyim. Şurada kablo aramada. Yani bir layer'da tanımlanmamış bir şey kalmış mı kalmamış mı? Ona emin olmak için bunu kullanıyorum. Buraya geliyorum, rastgele böyle saçma sapan bir şey yazıyorum. Hangi layer'ı aratacaksam onu da gelip böyle tıklıyorum. Ki bir şey bulamasın diye. Ondan sonra ara diyorum. İşte ne yapıyor? Şimdi bulunmamış aslında kabloların uçlarında şöyle bir text veya blok arıyor. Tabii böyle bir şey olmadığı için de ne yapacak? Tanımlanmamış bütün her şeyi bize getirecek. Bakın 170 tane
Burada da kaçının bulunduğunu görüyorum. Hiçbiri bulunmam. Şimdi bu şekilde ya buradan ya da geriye doğru tek tek şeylerin üzerinden gidiyorum. Artık tanımlanmamış bir şey kaldığı emin olduğumuz ana kadar gidiyoruz. Mesela bunlar Legend'dakiler. Bunlar kalabilir. Mesela şöyle geriye doğru gidelim. Evet, bu bakın ufak şeyler, çizgiler burada kalmış. Şimdi manuel tanımla deyip zaten şeyimiz aynı. Şuradan seçebiliriz tekrar. Yine 0.5 çift taraflı çalıştığım için 0.5. Tek hat olsaydı, mesela bu projede kablo kanalları tek hat çizilmiş. O zaman burayı şuna basarak hemen resetliyorum. Ama şimdi 0.5'i yazmam gerekiyor. Bunları da yaptık. Şöyle tek tek devam edelim. Şimdi evet, bunları tanımladık. Morlar tanımlı. Bu nedir diye bakıyorum. Yani detayda kalmış bir şey. Yani istiyorsanız şunlar mesela kalmış. Hemen kafa karıştırmasın diye bir daha aratırken tekrar karşıma çıkmasın bunlar. Layer'ını değiştiriyorum. Çünkü bir daha ara dediğimiz zaman bir daha üzerinden geçersek tekrar bunlar karşımıza çıkacak. Veya current layer olan layer'a dönüştürsün. Hiç uğraşmayayım. Şu zoom ayarımızı biraz daha artık şey yapmamız gerekiyor bu durumlarda ki şu biraz daha net görebilelim. Evet, şimdi böyle bir şey var burada. Yükseltilmiş döşeme altı kablo tavası diyor. Zaten bu detay hani kesit olduğu için şu anda buradan bir şey yapmamız gerekmiyor bununla ilgili. Bunu geçiyorum. Ya dediğim gibi hemen layer'ını da değiştirebiliriz. Bir daha çünkü karşımıza tekrar çıkabilir. Şöyle seçtim. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bu layer'dan artık projede bir şey kalmadığına emin olana kadar devam ediyoruz. Mesela bak şimdi değiştirdim. Bir daha ara dersem demek ki değiştirdiğimiz layer'larla birlikte bakalım nasıl kaç tane sonuç çıkacak. Şimdi mesela 148'e düştü. Tekrar buraları değiştirmemişiz. LC diyorum. Bunlar zaten değiştirmeyeceğiz. Bunlar sadece kalacak. Evet. Burada da böyle bir şey karşımıza çıktı. Current layer yap diyorum. Evet, layer 1 oldu bunlar. Evet, burada fazladan bir parça kalmış. Tabii bazen layer hataları falan onlar da burada kalıyor. Projecinin şeylerde unuttuğu. Şimdi mesela dikey kablo şeylerini göstermek için şöyle bir şeyler koymuş. Bunlarla benim işim yok şu anda. Ben bunları silebilirim. Kalabilir artık çalışma tercihine bağlı. Yani bu şekilde bütün projeyi tek tek dolaşıp bu imalattan bir şey kalmadığına emin oluncaya kadar bunları bu şekilde manuel tanımlayabiliyoruz. Tabi bazen şöyle bir şey oluyor. İşte gezerken bakıyorsunuz burada bir tane daha şey var. Kablo tavası. Bir bakıyorsunuz layer'ı farklı. Orada farklı layer, burada farklı layer kullanmış. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte şu da işte
Diyelim ki bu da layer'ımız. Bununla da tava çizilmiş. Bunları da bir gezelim diyorsunuz. Bunları da bir tekrar gezmeniz gerekebiliyor. Buradan şu an resetleyeyim. Bu şekilde garantili bir yapmış oluyoruz.